Uçsuz bucaksız bir okyanusun ortasında, haritaların bile unuttuğu çorak bir kaya parçası. Sığınacak bir ağaç gölgesi bile olmayan vahşi coğrafyasıyla, dinmek bilmeyen fırtınalara teslim bir ada. Tarih birçok yaşam savaşına şahit oldu. Ancak hiçbiri onunki kadar derin bir sessizliğe ve asil bir yalnızlığa bürünmedi. Tamı tamına 18 yıl. Bu sert coğrafyada yapayalnız bir kadın. Anna Maria. Aslında o medeniyetin vahşi yüzüyle çocukken tanıştı. Binlerce yıldır o adada izole şekilde yaşayan kabilesi gözleri önünde katledildi. Rus Kürt şirketleri adına çalışan Alaska yerlisi susamur avcılarını adaya çıkardı. Avcıların adada kadın yerlilere karşı tacizleri ve su kaynaklarına el koymaları nedeniyle yerlilerin bir avcıyı öldürmesini bahane edip neredeyse bütün ada erkeklerini öldürdüler. Hayatlarında ilk kez gördükleri barutlu silahlar zavallı yerlilerin sonlarını getirmişti. Bu konuda çeşitli spekülasyonlar olsa da nedeni tam bilinmemekle beraber yetkililer kalan yerlileri toplayıp ana karaya tahliye etmek için yelkenli bir gemi gönderdiler. Bu misyoner gemisi adaya yaklaştığında okyanus fırtınası hiç dinmiyordu. Adanın kayalık yapısı gemi için büyük bir tehdit oluşturduğundan dolayı tahliye işlemi büyük bir aceleyle panik ve kargaşa halinde yapıldı. Hikayenin en can alıcı kısmı da burada başlamış oldu. Anna Maria gemiye çocuğunun bindirilmemiş olduğunu fark ettiğinde kaptana ve mürettebata dil döktü. Ama ortak bir dil konuşmadıkları için derdini bir türlü anlatamadı. Kaptan fırtına nedeniyle durmayıp açık denize çıkmak için yol almaya başladı. Ama Anna Maria çocuğunu bırakmamak için hemen kendini güverteden azgın sulara salıverdi. Koca fırtına ve dalgalarla boğuşarak tekrar adaya yüzdü ve çocuğunun yanına döndü. Dünyadaki en güçlü duygu olan annelik duygusu, dünyanın en güçlü içgüdüsü olan hayatta kalma güdüsünün önüne bir kere daha geçmişti. Artık adada ne avcılar ne de yerliler. Kimse kalmamıştı. Maria ve oğlu yapayalnızdı. Maria oğlunu bırakmamıştı ama oğlu yıllar sonra okyanus açıklarında kendi elleriyle yaptığı kano ile balık avlarken Maria'nın gözleri önünde büyük bir yırtıcının saldırısına uğramış ve o annesini bırakmıştı. Artık köpekler dışında sığınabileceği bir tek canlı bile yoktu. Ama o pes etmek yerine mücadeleyi bir sanata çevirdi. Adanın en tepesinde kurduğu gözlem yerinde ufuktaki gemileri seyrediyor, gece olduğunda yaptığı iki sığınaktan birinde kalıyordu. Karaya vurmuş bir balinanın kemiklerinden yaptığı bir kulübesi vardı. Kemikleri yere çakmış, etrafını kurutulmuş çalılarla ve fok derileriyle kapatarak rüzgar geçirmez bir hale getirmişti. Çok şiddetli havalardaysa okyanus uçurumunda bulunan doğal mağarasına sığınıyordu. Bu mağara 2012 yılında arkeologlar tarafından yeniden keşfedilecekti. Zamanın tamamını hayatta kalma çabasıyla günlük rutinleriyle geçiriyordu. 2009 yılında arkeologların bulduğu iki kutu onun günlük rutinlerini tamamen gözler önüne sermişti. Deniz minaresi ve abalone kabuklarını yontarak harika balık iğneleri yapmış, fok kemiklerini yontarak bıçak ve zıpkınlar üretmişti. Fok mesanelerinden tencere ve su kapları yapmış, karabatak tüylerini fok sinirleriyle dikip elbise yapmıştı. Günler yıllar birbirini kovaladı. Kurutulmuş etlerle ve kök bitkilerle beslenip 18 koca yılı adada mücadele ederek geçirdi. Ne korkularla yüzleşti, neyin cezasını çekti, o gemiler ufuk çizgisinde giderken Maria ne hayaller kurdu bilemeyiz ama yalnızlık ve annelik denince Maria'nın aklımızın bir köşesinde her zaman belireceğine eminim. 18 koca yılın ardından bir gün nihayet bir avcı grubu adaya geldi. Grup ayak izlerini görüp takip etmeye başladı. Kaptan George ve tayfası Carl, çalıların arasındaki Maria'yı kemikten yaptığı bıçakla fok derisi yüzerken buldular. Maria onları gördüğünde ne çığlık atmış ne de kaçmaya çalışmıştı. Carl olayı günlüğüne, yanına vardığımızda bir çit parçasının arkasında oturuyordu. En ufak korku göstermedi.
Aksine bizleri eski dostlarıymışız gibi büyük bir lütufla ve gülümseyerek karşıladı. Kendi dilinde durmaksızın konuşuyordu. Etrafına oturduğumuzda kuruttuğu etlerden ikram etti. O anda karşımızda vahşi bir canlı değil, asil bir ev sahibi olduğunu anladım şeklinde yazmıştı. Kendisini anakaraya götürmek için davet ettiklerinde büyük bir neşeyle eşyalarını sepete doldurup gemiye bindi. Davet etmek de el kol hareketleriyle gemiyi göstermekten ibaretti. Evladını ve yıllarını bıraktığı adadan uzaklaşıp gittiler. Ana Maria adadan kurtulduktan sonra onu adada bulan ekibin lideri olan Kaptan George Nidever'ın Santa Barbara'daki evine götürüldü. Kaptanın eşi Sinforosa onu büyük bir misafirperverlikle karşıladı, bakımını üstlendi ve Maria artık yeni ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Eve ilk adımını attığında Santa Barbara'da yer yerinden oynadı. Vahşi bir adada 18 yıl tek başına yaşayan bu gizemli kadını görmek isteyen yüzlerce meraklı insan her gün evin bahçesine akın ediyordu. Maria bu ilgiden hiçbir zaman rahatsız olmuyor, hatta gelenleri büyük bir asaletle güler yüzlü ve neşeli olarak selamlıyordu. Çocuklara kendi kabilesinde çocukken öğrendiği şarkılardan söylüyor, dans ediyor ve onları eğlendiriyordu. Ziyaretçiler ona kıyafetler, boncuklar, çeşitli hediyeler ve para veriyordu. Paranın ne işe yaradığını ölene kadar anlamamıştı. Onun için bir metal parçasından ibaretti. Ancak birisi güzel bir kumaş ya da yiyecek verdiği anda çok mutlu oluyor, hediyeyi alıp elini kalbine götürerek derin bir minnetle karşılıyordu. Ancak para ve hediyelerin çoğunu çocuklara dağıtıyor ve neşeleniyordu. Yaşadıkları evde hırpalanmış geçmişi olmasına rağmen dikkat çeken özelliği aşırı titiz ve düzenli oluşuydu. Odasını her zaman kusursuz bir düzende tutuyor, yatağını düzenliyor, en önemlisi yemeklerden önce ve sonra aşırı dikkatli bir şekilde ellerini yıkıyordu. Kaptanın eşi Sinforosa, dönemin modası olan kaliko kumaşından elbiseler ve bir pelerin dikmişti. Bu kıyafetleri giymek Maria'yı çok gururlandırıyor, aynada kıyafetlerine bakıp düzeltmekten çok keyif alıyordu. Tüm eşyaları çocuksu bir merakla inceliyor, hayranlık duyuyordu. Hayatında ilk kez gördüğü fayton ve atları büyülenmiş gibi pencereden saatlerce izliyordu. Yemek pişerken camda oluşan bu onun için bir sihir gibiydi. Maria için her şey güzel gitmeye başlasa da onu zorlayan iki etken yemekler ve dildi. Nidever, Maria'nın adada neler yaşadığını anlamak ve onun iç dünyasını çözmek adına şehrin çevresindeki tüm kabilelerden insanlar ve yaşlı yerliler getirdi. Ancak gelen tek bir kişi bile bir kelime dahi anlayamadı. Bulunduğu adada konuştuğu dil her neyse tamamen kendi lehçesine dönmüş ve artık neredeyse ana dilden uzaklaşmıştı. Diğer bir zorlayıcı olan etkense yeni ailesinin mutfağındaki ağır yağlı yemekler ve unlu gıdalardı. Maria'nın bünyesi buna hiç alışık değildi. Sadece sebze, meyve ve süte çok düşkünlük göstermişti. Sürekli süt içmek istiyordu ama kontrolsüz beslenme değişimi sindirim sistemini çok kötü etkilemeye başlamıştı. Bu neşeli ve sevecen hayat Maria için çok kısa sürdü. Eve yerleşmesinin üstünden sadece birkaç hafta geçmişti. Maria aniden hastalanıp yatağa düştü. Hayatı boyunca okyanusun steril havasında yaşayan vücudu, anakaradaki insanların taşıdığı mikroplara ve bakteriyel dizenteriye karşı tamamen savunmasızdı. Günler içinde gücünü kaybetti ve gün geçtikçe belirgin biçimde zayıfladı. Acılar içindeyken bile yeni ailesine gülümsüyor, minnet gösteriyordu. Vahşi doğaya karşı direnmiş bu asil kadın, insanların mikrobuna karşı koyamıyordu. Ve yeni hayatına başladıktan 7 hafta sonra, Nidever ailesinin şefkatli kollarında hayata gözlerini yumdu. Nidever onu özel aile mezarlıklarına defnetti ve şunları söyledi. Tanıdığım en güçlü, en neşeli ve en asil ruhlardan biriydi. Anna Maria bütün sırlarıyla acılara gülümseyen kadın olarak dünyaya veda etti. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, beğenmediyseniz dislike atarak eksiklerimizi görmemize yardımcı olmayı unutmayın.
Belki de bu serinin en can alıcı, en çarpıcı bölümüyle sizlerleydik. Yeni videoda görüşmek dileğiyle.